Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün tekrar Avusturya'ya doğru yola çıkıyoruz. Gurbet Yolu videosuna hoş geldiniz. İlk molamız Edirne'de olacak. 247 km sonra İstanbul Şişli'den yola çıkıyoruz. Videomuz başlasın. Evet, trafik bayağı yoğun. Şöyle göstereyim size. Herhalde bizim İstanbul'dan çıkmamız bir yarım saat, bir saate bulacak. Şarjımız %93. Vardığımızda %8 kalacak diye gösteriyor. Gelirken sadece Tesla Supra şarjlarda şarj etmiştik. Şimdi giderken iki tane farklı bir noktada yapacağız. Bu bize herhalde zaman kazandıracak diye düşündük. O yüzden böyle bir tercih yaptık. Gelirken Macaristan Sizeget'te şehrin içine girmiştik. Ve bir de Sofya'da şehrin içine girmiştik. Bize toplamda 1,5-2 saat zaman kaybettirmişti. O yüzden şimdi farklı yerlerde şarj edeceğiz. Normalde Bulgaristan'da bedavaya şarj ediyoruz. Ama şimdi başka yerde şarj edeceğimiz için orada ücret ödeyeceğiz. Ama tabii ki kazandığımız zaman için değer, değil mi? Yani evet, bence de değer. Evet. Yolculuk devam ediyor. Yaklaşık 100-200 metre ilerledik. Muhteşem. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet, İstanbul'dan çıktık. Edirne yolundayız. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet, %2 ile Edirne Super şarja varacağız diye gösteriyor. %4'te varmak istiyorsan diyor, 124'te gitmen lazım diyor. Ama biz normal hızla devam ediyoruz. Çünkü riski seviyoruz. Öyle, yolculuk iyi devam ediyor. Bu kararmaya başladı. Evet, şimdi Edirne'ye geldik. Tesla'nın Supra şarjörünü. Avarışımız %1, %2 falan gösteriyordu. Normal 130'la geldim. 140-130'la. Nasıl gösterdiyse. Yani en yüksek hızla. Şimdi şarjımızı yapacağız. Akşam namazı, yatsı namazı derken %100 yapıp buradan çıkacağız. Evet. Şu an %7'deyiz. Şöyle göstereyim size. Daha %8'e çıktı bile. 230'la veriyor şu an. 231'e çıktı. Bataryayı ısıtmıştı gelirken. Burası en fazla 250 veriyor zaten. Bizim arabanın kapasitesi de 250 alıyor. Yani yaklaşık o civarda şu an şarj ediyor. Evet. Şarjımızı yapalım. Yola çıktığımızda tekrar görüşürüz. Evet. Şarjımızı yaptık. %100 oldu. Şimdi bir sonraki durağımız Sofya'ya varmadan önce Trakya diye bir yer var. Orada şarj edeceğiz 265 km sonra. Evet, yolculuğumuz başlayabilir. Burası arkadaşlar Hili Otel olması lazım. Evet, Hili Otel burası. İçeride namazımızı kıldık, ihtiyacımızı giderdik. Gerçekten güzel. Şimdi de şoför değişti. Yola hazırız. Çıkabiliriz. Jetzt eine Kehrtwende machen, auf 20003 so zu bleiben. Burada arkadaşlar Edirne'de kısa bir mesafede radar var. 50'lik yer burası. Ortalama hız tespiti var. 127 ile gidersen diyor, %7 ile hedefine ulaşabilirsin gibisinden diye gösteriyor. Biraz önce de İstanbul'dan Edirne'ye gelirken de aynı şekilde göstermişti ama ben yine de 130-140 gitmiştim.
Ve gösterdiğinden daha yüksek bir yüzdeyle gelmiştik. Evet, Kapıkule'ye çok az kaldı. Bir 20 kilometre sonra falan herhalde Kapıkule'ye geçeceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu an saat 8'i çeyrek geçiyor. Biz yaklaşık 4'ü çeyrek geçe yola çıkmıştık. İstanbul Şişli'den. Buraya geldiğimizde 2,5 saat, 3 saat arası zaman geçmişti. Şimdi yaklaşık 1 saat mola yaptık. Şarjımızı ettik. Sofya'ya doğru yola çıktık. Gidiyoruz. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Evet, Kapıkule'ye geldik. Çok sıra yok. Önümüzde bir araba falan var. Evet, gidiyoruz artık. Bir sonraki ne diyor? Devam et. Yani çok araba yok, yine de kaç araba var? 1, 2, 3, 4. Biz 5. arabayız. Bakalım Bulgaristan tarafında nasıl? 10 dakikada geçtik. Şimdi Bulgaristan'a gireceğiz. Su tutuyorlar yine. Evet, burada su tutuyorlar. Türkiye topraklarını ülkelerine sokmak istemedikleri için böyle bir sistem geliştirmişler. Evet, buraya geçiyoruz. Evet, sınır kapısına geldik. 3 tane kapı açmışlar. Kapıya girdik, bakalım. Kontrol edecekler mi? 40 geçe girdik. Bakalım kaç geçe çıkacağız. 1 saat direkt geri aldı saate göre. 20.39'du. 19.40'a düştü. Evet. Bekliyoruz. Evet, önümüzdekini aldı. Bizi diğer tarafa geçiriyor. Buradan devam edeceğiz. Bakalım kontrol yapacaklar mı? Bagajı indirecekler mi? Yoksa kaldıracaklar mı? Ay, kalkmazlar inşallah, sucuklarımız var. Yaklaşık 2,5 saat sonra şarj etmek için duracağız. Hani Bulgar gerçekten şaka gibi. Aynen ya. Yapacağını yapıyor Tam ya. pisler yani. Yok, kaç 7-8 senedir aynı şeyle geliyoruz. Hani vizeyle. Benim Sibel'in, pasaportun nasıl aynen. olduğunu anlatsan. Sibel'in eski şeyi var. Pasaportu var. İçinde vize vardı onun. Soy ismi hala kızlık soy ismi işte. Her neyse, bizler geldiğimizde zaten şeyi de getiriyoruz yanımızda, evlilik cüzdanını. Bugüne kadar hiç sıkıntı olmadı. Şimdi de diyor ki yok, bu yok. Bu bir dahakine yok. Bu lazım falan gibi de şey yaptı. Yok, bir dahakine bununla gelirsen Alman'da, cartta, curtta. Yani illa pisliklik yapacaklar yani. Ondan sonra bagaj açıyorlar. Bagaj kontrol. Arabanın içine bakıyorlar. Daha sonra yolun ortasında bir 10 kişi falan vardı herhalde yaklaşık, değil mi? Evet. 5-10 kişi. Yol vermiyorlar. Hani duruyorlar orada. Hani gıcıklığına, yani gıcıklık olsun diye. Öyle yani. Bir de bizim Tesla'da ilk defa ön bagajı açtırdılar. Ya açtırırlar, baksın. Ona Evet, baksın. ama ilk defa açıldı. Hani daha önceki geldiklerimizde yine yoğunluk olduğu için falan belki şey yapmadı. Ya ama baksın, onda bu sefer de- sıkıntı yok.
Ama böyle gıcıklık yapması yani hani Evet. vize ne alaka yani? 7-8 senedir aynı vizeyle geliyoruz biz. Hiç sıkıntı olmadı. Bugün mü sıkıntı çıkacak? Ya Türksün ya, Türk olduğun için sevmiyorlar Yani ilk işte. baştan psikolojik baskı yapıyorlar. O suyu fışkırtarak. Aynen. Öyle yani. Bulgaristan'a girdik yani. Bu şekilde 10 dakika falan sürdü yaklaşık da yani biraz gıcık. Hani davrandılar. Her şeyi kontrol etti biliyor musun? Sen telefonla uğraşıyordun bakmadın da tüm vize şeylerine baktım, ona baktım, buna baktım. Baksın ne çıkacak yani bir şey bulamaz ki. Hani 8 senedir geliyoruz. Aynı şeyle bir sıkıntı yok da bugün mü sıkıntı çıktı? Neyse. Sağ salim evimize varalım. Ufak tefek şeyler onlar. Aynen öyle. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar. Yoldayız. Ben hiç görünmüyorum. Evet. Hiç yaklaşık. Evet. Şimdi rotamızı biraz değiştirdik. Biraz daha önde duracağız. Çünkü ilk girdiğimiz yer -1'e düştü. O yüzden OMV benzinliğinde duracağız. Oraya %10'la varacağız diye gösteriyor. Orada şarjımızı yapacağız. Bir de ihtiyaç molası vereceğiz. Öyle. Birileri hızlı sürüyor galiba. Yok ya çok da hızlı sürmüyorum aslında. Autopilot da attı zaten benim ceza yedim. Yani ceza yedi 140 geçince. Allah'ım ya. Yani. Biraz daha erken duracağız. Yaklaşık 2,5 saat mi? 2,5 saat falan sürmüş olacak Sibel. Ondan sonra bakacağız nereye kadar gideceğiz. Bak işte böyle durumlarda birden basıveriyorsun, anlıyor musun? Ondan sonra ceza veriyor sana. Niye basıyorsun ki? Sollarken tam autopilot da kapalı ya o anda veya açık oluyor. Tamam hani böyle çok fazla yavaşlamış oluyorum mesela. Sonra sollarken tırt. Ama ben hiç ceza yemiyorum. Sen de bilmiyorum lazım. Ben çok yani çok arada. Ya işte sollarken bazen unutuyorum autopilotta olduğunu. En fazla da 140'da autopilotta kalıyor. Ben de demin 145 bası vermişim. Hemen ceza verdim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hedefe 19 dakika. Hallederiz. Evet, benzinliğe geldik. %11 şarjımızla. Şöyle burada KFC var. Ondan sonra burada OMV benzinliği var. Şarj cihazı da burada. 2 tane. 120 kilowattlık. Şu an verdiği güç 118 görünüyor mu bilmiyorum. Burada %100 doldurmamız lazım ki bir sonraki yere varabilelim. Burada biraz mola yapacağız. İhtiyaç molası. Herhalde biraz da karnımızı doyururuz. Ondan sonra yola çıkarız. Şöyle göstereyim size. %13 oldu. Hız 119 ile veriyor 118. %80'e kadar ayarlanmış. Evet %100 yaptım. 1 saat istiyor. 1 saat bekleyeceğiz burada artık. Yapacak bir şey yok. Alex'ine çekeceğiz. Orası için gerekli şarj daha göstermiyor. Normalde burada göstermesi lazım. Biraz dolacak. Ondan sonra burası aktif hale gelecek. Bakalım. Bir daha durmak zorunda kalacak mıyız oraya varmadan, yoksa kalmayacak mıyız? Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet, şarjımızı yaptık. Yola çıktık. Bir 10 dakika falan oluyor yaklaşık. %90'a düşürdük bile. Varacağımız yer ise 3 saat 1 dakika sonra 271 kilometre. Sırbistan'da Aleksinac. Burada tekrar durup şarj edeceğiz. %2 ile varacağız diye gösteriyor, bakalım. Varabilecek miyiz? Şoför, ne diyorsun? Yani ilk başta %3 gösteriyordu. Şimdi %2'ye düştü. O yüzden pek ümitli değilim. Hadi bakalım. Hayırlısı. Buradan Sırbistan gümrüğüne yaklaşık 1-1,5 saat var.
Burada tekrar açarız. Evet arkadaşlar, ilerliyorum şöyle. Bakalım ne durumda. Şu an önümde bir tane araba var. O da geçiyor. Ve sıra bende. 2 dakika içerisinde Bulgar'a çıktık. Sıkıntısız. Şimdi Sırp'a gireceğiz. Hiç araba yok. Tek araba biziz. Evet, Sırp'a girdik. Çok uzun sürmedi. 2-3 dakika içinde geçtik. Şimdi Aleksinaç'a doğru yola devam ediyoruz. Yani Niş'e doğru. Orada şarj edeceğiz arabayı. %11 ile varacağız diye gösteriyor oraya. %48 şarjımız var. Toplamda 127 kilometre. Bakalım Sibel bizi oraya götürebilecek mi bu şarjla? Yoksa bir kere daha durmak gerekecek mi? Yani olmadı birazcık yavaş giderim. Geç Hani katılmışsın ama. yaparız. Ya şey vardı, inşaatlı yerler vardı. 40'la gittim bazı yerlerde. Bazı yerlerde 50 gittim. Hani çoğu yerde 50 gittik. O yüzden çıktı yani. İyi, demek ki biraz yavaş gittim mi? Aynen. Şimdi en kötü ihtimal birazcık yavaş giderim. Mesela 130'luk yolda 120 gittiğin zaman otomatik çıkıyor yavaş yavaş. Evet. Değil mi? 10 hız daha az gittiğin zaman. Ama şimdi de pilot dağlarına geldik yani. Burada nasıl basmayacağız bilmiyorum. Hadi bas bakalım. Zaten bir şey kalmış ki 125 kilometre var. Bence Aynen. yeter. Yeter ya. Hallederiz. Evet. Aynen. Evet, Pirot dağlarındayız hala. Hafiften yağmur yağıyor. Hedefimize 45 dakika kaldı diye gösteriyor. %12 idi şarj. Birden %11'e düşüverdi. Otobandan çıktım şimdi. 6 euro otoban ücreti ödedim. 600 metre sonra şarj yerine varacağız. Size bir gidiş yolunu çekeyim dedim. Gerçi şu anda birazcık karanlık ama yine de çekeyim dedim. Jetzt direkt Evet, bu sağdaki otel Bosporus Otel, İstanbul Otel. Bir tane kapıyı hep kapalı bırakıyorlar. Bir tanesini açıyor, açık bırakıyorlar. Her taraf boş. Ben şöyle güzelce park edeyim. Aleksinaç'a %10 şarjla geldik. Şimdi burada %100 mü yapmamız gerekiyor tam olarak bilmiyorum ama Kemal'i bir ara uyandırır sorarım. Şunu almam gerekiyor. Evet. Zar zor hallettik. Evet, güzel. Neyse, Kemal uyanınca devam eder artık arkadaşlar. Kemal Belgrad'da durmamız gerektiğini söyledi. %9 şarjla oraya varırsın diye gösterdi ama ben %69'dan %81'e getirdim. Burada yaklaşık 40 dakika falan durduk. Yarım saat 40 dakika. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bismillah. in 200 Metern links abbiegen, um auf der 217 zu bleiben.
Jetzt rechts abbiegen. Jetzt leicht nach rechts in Richtung abbiegen. Günaydın. Devam uyuyor hadi. Hayır şimdi ben süreceğim artık. Aşkım zaten offladen edeceğiz. Uyusana offladen edene kadar. Offladen edene kadar uyusana. Dur burası yanlış. Döndüm bir daha dön. Neresi? Döndüm. Kemal döndürüyor bizi. Şuradan çıkman lazım. Ama Ikea'nın orada değil miydi? Kenardan taşımışlar. Ha. Ama navigasyon da o şekilde söylüyor. Tren navigasyonu arıyor. Sürüyor ama yanlış. Evet arkadaşlar %21 ile geldiğimizi söylemişti. %20 ile geldik. Bir sonraki şarj istasyonumuz Macaristan'da olacak. Evet, Szeged diye gösteriyor burada. Ama biz orada durmayacağız. Yol üstünde olan bir yere duracağız. Çünkü Szeged bayağı içeriye götürüyor bizi. Macaristan'da. O yüzden oradaki planı değiştirmemiz lazım. İyi uyudun ha. İyi geldi. Bayağı iyi uyudun sen. Şimdi eve götürürüm artık. Yok be abartma. Ne? Şurada Macaristan kaldı bir tek. Ben oraya vardığımızda ben artık hani şey yapamam diyordum, hani devam kullanamam diyordum. Uyumaya çalıştım, uyuyamadım da. Ondan sonra baktım sen bayağı iyi Böyle uyumuyor uyuyorsun. değil mi? Şarj ederken. Ya hayır, işte sen de arkada uyuyor olunca Ya. insan hani dikkat etmek istiyor falan. Tam 12 Buraya saat oldu yola getirdim. çıkalım. 12 saat. Şu an Belgrad'dayız. Bilmiyorum iyi mi geldik, kötü mü geldik de bence iyi gibi yani. Yani. Değil mi? 3 kere mi durduk? Alex'in açtığını ne yaptın sen? Durduk. Dediğinden 20% sadece fazla yaptın ama. %9'da buraya geleceğiz diye gösteriyordu. Hani yeterli diyordu. Sen %29 mu yaptın? Hayır. Ha 120 ile gelecek diye yaptın. 120 ile gelecek diye yapmıştım. Sonra 81% olsun artık dedim. %21'e çıktı. Ondan sonra hareket etmeden miydi? Hareket edince mi ne %23'e yükseltmiştim. Hani kendi kendine yükseldi yani. Birazcık hız yapınca işte 120'ye düştü. Tamam 120 bence okey. Hatta yani daha hızlı şarj etmesi için hani geldiğimiz yerde böyle %10'un altına düşse daha iyi olur ama işte biraz da riskli. Ne? Hani buraya geldiğinde hızlı şarj etsin istersen %10'un altına düşse daha iyi aslında. Ha öyle mi? Öyle. Hatta %5'lere falan düşse daha da iyi. Ya işte yurt dışına risk atmak birazcık şey oluyor yani. Aynen. Doldursun bu. Herhalde bir yarım saat 40 dakika falan dolduracak. Böyle gösteriyor değil mi Szeged? 40 dakika diyor. Alex'ini açtı, ben 12% fazla doldurmasam şimdi daha fazla duracaktım. Öyle olmuyor işte. Niye? Daha az olduğu için daha hızlı dolduruyor. Belirli bir süre. Anladım. Orada 70%'deyken böyle ya da 60 küsür kahve 60 küsür 61%'deyken herhalde 80 kahveye falan düştü. 70'ten sonra 70'e düştü. Bayağı düştü yani. Hatta en son 80'e yaklaştığında 40'a falan düştü, 40 kahveye. Öyle oluyor. İyi hadi uyu birazcık daha. Tamam ben biraz daha uyuyayım.
Sonra direkt Tuna Avcı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet, %97'ye kadar şarj ettik. Bu bize Macar'ın Szeged şehrine kadar yetecek. Planımızda orada durmak yoktu ama diğer taraflar biraz riskli geldi. O yüzden orada duracağız tekrar. Çok zaman kaybı olmayacak. Bir 5-10 dakika falan. İçeri gireceğiz o şekilde. Arkadaşlar size şurayı da göstereyim. Eski şarj istasyonu Ikea'nın olduğu taraftaydı. Ama şimdi buraya alınmış. Alışveriş merkezinin yanına. Karşısında Nike Store var herhalde. Eğer buraya gelecek olursanız aklınızda bulunsun. Döner kavşaktan ikinci çıkış değil, ilk çıkışı almak gerekiyordu değil mi? Aynen. Aynen, ilk çıkışı alacaksınız Ikea'nın orada. Ondan sonra alışveriş merkezine doğru dönüp buraya geleceksiniz. Evet, Macaristan gümrüğüne geldik. Saat şu an 7'ye 5 var. Herhalde var diye değişmeye geldik. O yüzden biraz sürebilir. Önümüzde yaklaşık 4-5 araba var. Çok süreceğini sanmıyorum. Buraya da geçtikten sonra zaten artık gümrükler bitiyor. Macaristan, Avusturya arasında gümrük yok. Evet arkadaşlar, Szeged'e geldik. Taktık şarjımızı. %18 ile geldik buraya. Burası Szeged'in bayağı içerisi. Yani yaklaşık bir 10-12 dakika içeri girdik. %18 şarjla geldik buraya. Buradan sonra bir kere daha duracağız galiba Győr'de. Ondan sonra şarj etmeden eve kadar gidebileceğiz diye düşünüyoruz. Bakalım. Sabah da oldu bu arada. Bakın buralar biraz pislenmiş. Hiç Türkiye'de yıkattırmadık arabayı. Avusturya'dan çıktığımızdan beri bu şekilde. İyi yine. Yaz olsaydı daha çok kirlenirdi. Evet, biz şarj edelim. Herhalde %100 yapacağız burada. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, %99 şarjımız var. %3 ile oraya varacağız diye gösteriyor. Bakalım yolda mı kalacağız yoksa bir sonraki şarj istasyonuna varabileceğiz mi? Bakalım, biraz macera olsun. Çünkü bir kez daha fazla şarj etmek istemiyoruz. O yüzden bu gideceğimiz yerde son kez şarj edip eve gitmek istiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Bulgar'dayken mi? Sırp'a girdiğimizde miydi? Neydi, tamam mı? Evet. Baktım navigasyona. Saat 10 gibi eve varacağız diye gösteriyordu. Ama o ne pauze. Hiç durmadan etmeden. 10 gibi mi? Evet, saat 10 gibi. Hadi normal arabayla gittiğinde de böyle 2 saat falan dursan 12'de varırsın. Biz 3'te varacağız. Şimdi Evet, son molamızı yapıyoruz artık. %6 ile geldik. Rotayı verdiğimizde -4 yazıyordu. Yani %10 daha fazlasıyla geldik. Çünkü trafik yoğundu ve havada yağmurluydu bayağı bir. O yüzden hız yapamadık. Bu sayede %10 kazanmış olduk. Evet, son kez şarj ediyoruz. Ondan sonra evimizdeyiz inşallah. Sonra görüşürüz. Evet, son molamızı yaptık. Bir yarım saat, 40 dakika falan. Şöyle gösterelim. %7'ydi şarjımız. %84'e çıktı. %17 ile eve varacağız diye gösteriyor. 2 saatlik yolumuz kaldı. 200 kilometre. Şöyle bir benzin istasyonundayız. OMV benzin istasyonu. Burada böyle Tesla'nın şarj istasyonları var.
buradan çıkarsın aşkım. Nereden? Buradan çıkmıyor, buradan çıkacaksın. He böyle gidiyorum zaten Tamam, buraya aşkım. gidiyorsun sandım. Ters yöne Türkiye mi gitmek istiyorsun tekrar? Hı? Evet. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Lo 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 lo. O Türkiye. Lo 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 lo. O Türkiye. Soğuktu burası be. Esi. Kış gelmiş. Valla biz Türkiye gidip geldiğimizde genellikle burası böyle oluyor biliyor musun? Evet. Donuyor sonra. Burada çıktığımızdan In beri de 200 içtiğim en iyi kahve. Metern links abbiegen auf die 82. Vay be. Vallahi. Helal o zaman. Bu Macarlara. Evet. Dönüyoruz. Beckswien. Die Auffahrt ist Beckswien'e de gidiyoruz. Beckswien. Araba kullanmasını özlemişim ha. Özenmiş misin Araba kullanmasını özlemişim ha. derken? Bayağı böyle değişik geldi yani şu an. Oo, o zaman burayı koyarız. Acaba ne kadar kaldı Avusturya? Ostrich. Şurada. Neydi? Nickelsdorf. Şuradan itibaren Neue Teilung Vezanier Avusturya. Kilometre kalmış. Yarım saat Avusturya'dayız. Ben 10 dakikaya varırsan bir kez daha şarj etmek zorunda kalabiliriz. Giderken daha mı iyiydi? Giderken de sıktıydı ama daha iyiydi. Bunu da çok uzun durduğumuz için sıkı değil mi? Evet. Ama daha uzun durup daha az durmak daha mantıklı değil mi? Daha da az durmadı ki. Daha az durduk. Kaç? Bir kere daha az durduk. Bir kere. Sıktı yani. Evet arkadaşlar. Avusturya'ya vardığımızda arabayı satın açık oluyoruz. İhtiyacı olanlar YouTube kanalımızdan veya Instagram'dan yazabilirler. 80.000 euro. İlk getiren alır. Kilometresi 34.000'di. Tertemiz. Işıklandırma yapıldı. Sokaklar kaplandı. Başka. Böyle yani 2 kere Türkiye gördü. Bir kere Avrupa'yı gördü. Bir kere Balkanları gördü. Evet. Yüzde kaç şarjlara çıktıydık? %84'le.